Örgü eğitimi kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda illüzyon tekniği kullanarak böyle güzel bir çalışma yapacağız inşallah. Umarım modeli sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle beğenme tuşuna basmayı, abone olmayı kanalıma ayrıca unutmazsanız, paylaşımda da bulunursanız daha çok kişiye ulaşabiliriz. Çok değişik ve çok kolay bir teknik arkadaşlarım. Bu modelde uyguladığımız, şöyle göstereyim. Bakın şimdi düz bir şekilde gözüküyor. Ancak şöyle hafif eğdiğimiz zaman bu desenler nasıl güzel ortaya çıkıyor. Zikzaklı da bir görünüme sahip ama üçgenlerden oluşuyor. Şu aralardaki gördüğünüz üçgenler. Şimdi bunu zikzaklı bir hale getirmek için ne yaptığımızı hep birlikte görelim. Öncelikle modelimi yaparken Kartopu Melenge Wool isimli şöyle 2 tane ipini kullanarak yaptım arkadaşlarım. Ve 3,5 milim şişler kullandım modeli yaparken. Şimdi biraz daha kalın bir ip kullanacağım ki böyle örgüye yeni başlayan arkadaşlarım da rahatlıkla görebilsin ve detayları anlayabilsin diye arkadaşlar. Süperlena Maxi isimli şöyle kalın bir ip kullanacağım. Ve şişlerim ise 5 milim olacak arkadaşlar. Şöyle baştan sona göstermek istiyorum. Ne projesi yapacaksak 10 10 10 10 şeklinde artı 2 tane ilmek atmamız gerekiyor. Bu ipi arkadaşlarım, ilmek takacağımız bu taraftaki ipimizi biraz daha büyük bırakırsak daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Şöyle hemen başlıyorum. Aldım ipimi ve 10 ve katları şeklinde ilmekler atarak başlıyorum. Artı 2 arkadaşlar. Artı 3 olacak arkadaşlarım. Pardon. Onu da düzeltelim. Bir tane daha fazladan atmamız gerekiyor. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet, 23 ilmek bize yeterli olacaktır. Şöyle bir tanesini anlatsak yeterli diye düşünüyorum. Zaten model gerçekten çok kolay. Şimdi ilk sırada ilmeklerimin hepsini bu şekilde alıyorum ve ipim arkada düzden örüyorum. Evet, ilmeklerimi bu şekilde yaptıktan sonra hemen diğer renk ipimi alıyorum. Şöyle giriş yaptım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi modelimizi arkada tamamlayacağız. Bu önde bütün hepsi her sırada aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakın alıyorum ve bu sırayı da düzden örerek devam ediyorum. Evet, şimdi arkaya geçtik. Arkada arkadaşlar kenar ilmeğini bu şekilde alıyorum. Bu ilk birinci ilmeğimi şöyle düzden örüyorum. Araya 9 tane ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. 9 tane ters ördükten sonra bir tanesini yine düzden örüyorum bu şekilde. Sonra tekrar 9 tanesini tersten örerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sona kalan birini yine düzden örüyorum ve kenar ilmeğini takıyorum. Şimdi diğer renk ipime geçiyorum. Öndeyim. Bütün ilmeklerimi ipim arkada düzden örüyorum arkadaşlar bu şekilde. Sonrasında arkaya geçiyorum. Burada krem rengi ipimle bunu düzden örmüştüm. Şimdi bunu tersten örüyorum. Tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir taneyi ters ördükten sonra 9 tane ilmeği bu rengimle düzden örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet, bakın ön tarafta burası haroşa görünümlü oldu arkadaşlarım. Diğer rengimiz de gördüğünüz gibi düz oldu. Şimdi bunu düzden ördükten sonra aradaki bir ilmeği terse çeviriyorum. Tersten örüyorum. Sonra diğer 9'u yine düzden örüyorum. Yine kenardakine bir taneyi tersten ördüm ve diğer rengime geçiyorum. Ön hepsi aynı dediğim gibi yine düzden devam ediyoruz. Evet, şimdi arkaya geçtiğimizde bir olan kenardaki yerimin sayısını 2'ye çıkartıyorum. Yani 2 tane düzden örüyorum. 7 tane ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu aradaki 3 tane az önce bunu düzden örmüştüm arkadaşlarım. Bunun iki yanındakini de yani 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar 7 tane tersten devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra bu ikisini yine düzden örüyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Evet, şimdi bakın böyle düz ve ters örgü gibi duruyor. Ama bittikten sonra böyle değişik bir görünüme sahip olacak. Ön taraftayım ve yine aynı işlemi devam ettiriyorum. Yani hepsini düzden örüyorum. Evet, 2 tanesini arkaya geçtiğimde 1, 2 tersten örüyorum. Sonra 7 taneyi düz örerek devam ediyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra ortadaki 3 taneyi tersten örüyorum. 1, 2, 3, 7 taneyi yine düzden örerek devam ediyorum. İki tanesini tersten örüyorum ve öne geçiyorum.
Buradaki sayıyı 3'e çıkartacağım arkadaşlarım. Şöyle 1'di, 2 oldu. Şimdi 3 tanesini düzden örüyorum. 1, 2, 3. Bu arada kalan 5 taneyi tersten örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 3'tü sayımız. Şimdi 5'e çıkartacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra diğer beşliği tersten örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu üçlüyü de düzden örüyorum ve diğer rengime geçiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Üçgenimiz buradan başladı ya da zikzağımız diğer kenarlardan da bu şekilde geliyor. Burası da azalıyor her sırada gördüğünüz gibi. Diğer rengimizde de aynı bir alt sıradaki gibi ördüğümüz şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Üçünü tersten örüyorum. 1, 2, 3. Beşini düzden örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 5 tanesini yine tersten devam ediyorum. 3, 4, 5. Beşini düzden örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar üçünü tersten örüyorum ve diğer rengime geçiyorum. Şimdi kenardaki yerimi 4'e çıkartıyorum. Yani 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Arada 3 taneyi tersten örüyorum. 1, 2, 3. Aradaki 7'ye çıktı arkadaşlar. Bir önce 5'ti. Düzden örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 3 tanesini yine tersten devam ediyorum. 1, 2, 3. Sonra bu 4'ü yine düzden örerek diğer rengimize geçiyoruz. Evet, diğer rengim ile aynısını tekrarlıyorum. Geçtik arkaya. Arkada yine aynı şekilde arkadaşlarım 4 tanesini 1, 2, 3, 4 tane tersten ördüm. 1, 2, 3 tane düzden örüyorum. Sonra 7 tane ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra 3 tanesini yine tersten örüyorum. 2 ve 3. Geri kalan 4'ünü yine tersten örerek devam ediyorum. 3, 4.
Diğer rengime geçtim ve hemen onu düzden örerek arka sıraya geçiyorum. Arka sırada arkadaşlarım bakın şöyle göstereyim. Şimdi 5'e çıkartacağız düz ördüğümüz yeri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördükten sonra buraya bir tane ters örüyorum. Bakın şu şekilde. Sonra 9 tane düzden örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane düz ördükten sonra bir tane ters örüyorum. Sonra diğerlerini düzden örerek devam ediyorum. Yani 5 taneye 4 ve 5. Evet, şimdi bu rengimizle de aynı diğerlerinde yaptığımız gibi yapıyoruz. Arka sıraya geçtiğimde arkadaşlarım 5 tanesini düzde tersten örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tanesini düzden örüyorum. 9 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tanesini düzden örüyorum. Geri kalan 5 taneyi tersten örerek devam ediyorum. Şimdi birinci yerimizi yani şu sırayı tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim bakın. Bir tane ortaya üçgen yaptık. 2 tane de bu renklerimizle üçgen yapmış olduk böylelikle. Şimdi böyle zikzaklı durmasını istiyorsak arkadaşlarım bu sırayı da yapalım birlikte. Tam tersini yapacağız. Az önce şimdi öyle arkaya bir geçelim önce. Evet. Şimdi ilk başlarken bu kenarda yapacağımız bir ilmeğimizi bu arkadayız ya ters örmüş düzden örmüştük arkadaşlarım. Ön tarafta haroşe çıkmıştı bu şekilde. Şimdi ise tam tersini yapacağız. Yani şöyle göstereyim bu ilk sırayı. Şunu aldım. Bunu tersten örüyorum. Burası çok önemli. Bu zikzağı elde edebilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlarım. Bir tanesini yani tersten ördüm. Aradaki 9 taneyi düzden örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 taneyi bu şekilde ördükten sonra yani renklerin yerlerini değiştirmiş olduk bir bakıma. Bir tanesini yine şöyle alarak tersten örüyorum. Diğer kalan 9 taneyi 2 yine düzden örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane kalmıştı. Onu da yine tersten ördüm. Diğer rengime geçiyorum. Onu da göstereyim arkadaşlarım ki tam olarak kafanızda otursun.
Yapmamız gereken işlem bu. Gördüğünüz gibi çok kolay. Sadece arkalarda bu sayılara dikkat etmek gerekiyor. Başkaca herhangi yapacağımız bir şey yok. Düz ve ters örgüden oluşan bir çalışma. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu rengimiz ile bir taneyi şöyle çevirdim hemen. Buradaki bir tane ilmeği artık krem rengiyle yer değişeceği için bunu düzden örüyorum. Aradaki 9 ilmeği tersten örerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra bir taneyi yine düzden ördüm. Diğer 9'u tekrar tersten örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bir taneyi düzden ördüm ve ön tarafa geçiyorum. Yeni yere başlamış oluyorum arkadaşlarım. Ve bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bu bir zikzak oluşturacak. Buradaki renk geçişleri artık bu koyu renk ipimizle devam edeceğiz. Ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkacak arkadaşlarım, bakın. Şimdi şuradan daha net görülür diye düşünüyorum. Şimdi şuraya geçmiş bulunmaktayız. Buradan devam edeceğiz. Bakın aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi bu rengim ile burada ilk başta tersten yapmıştım. Bitirdikten sonra 1'e düşürdükten sonra burada diğer rengim ile aynı şekilde başlıyorum ve aynı sıralara riayet ederek devam ettiğinizde böyle bir güzel görüntü ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle. Evet, modelimin yapımı bu kadar arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü teknik ve modelleriyle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.